Evet arkadaşlar merhaba. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Bu şekilde soru atmaya devam ediyorum ben. Mümkün mertebe elimden geldiğince. Tabi bazı günler ister istemez boş geçebiliyoruz yoğunluktan dolayı. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Daha önce bunu derste de çözmüştük galiba online ders yaparken. Ee, Yani canlı yayın yapıyoruz ya çarşamba ve cuma günleri. Hatta yarın da dersimiz var, mutlaka beklerim arkadaşlar. Bu şekilde bir soru çözmüştük. Buradaki mantığı kavramıştık aslında o gün. Ama tekrardan ben bu soruyu çözmek istedim. Şimdi bu soruya baktığımızda ne demiş bize? X eksi 2 bölü 3x eksi 8 ve 3x eksi 8 bölü x eksi 2 birer tam sayıdır şeklinde söylemiş. Arkadaşlar şimdi burada iki tane bölme işlemi var ve bölme işleminin sonucu bir tam sayı demiş. Bu tarz bir ifade gördüğümüzde, yani bölme işlemi gördüğümüzde ve burada bize bir tam sayı dediğinde bizim şunu aklımıza getirmemiz gerekiyor. Burada tam sayı dediğine göre buradaki bölme işlemlerinin sonucu tam olarak çıkması gerekir. Yani bölme işlemlerinin tam olarak gerçekleşmesi gerekir. Yani aslında arkadaşlar burada x eksi 2'nin 3x eksi 8'e ve 3x eksi 8'in x eksi 2'ye bölünmesi gerekir. Mantık buradan geliyor aslında. Çok basit mantık. Yani siz burada iki tane bölme işleminin sonucu tam sayı olduğundan dolayı şunu söyleyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Demek ki buradaki bölme işlemleri tam olarak gerçekleşiyor. Tamam mı? Şimdi burada şunu görmeniz gerekiyor ekstradan bir de. Fark ettiyseniz arkadaşlar bunlar aslında birbirine bölünmüş sayılardır. Yani x eksi 2, x eksi 2 ve 3x eksi 8, 3x eksi 8 şeklinde aslında birbirine bölünen sayılar. Yani biz burada şunu görüyoruz. Birbirine bölündüğünde tam sayı çıkan iki tane sayı görüyoruz aslında. Acaba bu sayılar ne olabilir diye düşündüğümüzde arkadaşlar birbirine bölündüğünde tam sayı çıkması için bu sayıların iki türlü ihtimali vardır. Ya bunlar birbirine eşit sayılardır. Yani 12 bölü 12 ters çevirince de yine 12 bölü 12 olur çünkü birbirine bölünür. Yani ya birbirine eşit sayılardır ya da 5 bölü 5 gibi sayılardır. Ya da birbirinin negatifi olan sayılardır. Yani 12 bölü eksi 12 ya da eksi 12 bölü 12 ya da 5 bölü 5 ya da 5 bölü eksi 5 gibi sayılardır. Başka türlü olma ihtimali yoktur. Yani arkadaşlar mesela bu iki sayı 12 ve 6 olamaz. Evet 12 6'ya bölünür fakat 6 sayısı 12'ye bölünmez ki. Yani yer değiştiğinde de bölünebildiğini görüyoruz. Fark ettiyseniz x eksi 2 3x eksi 8'e bölünmüş. Ve daha sonrasında 3x eksi 8 x eksi 2'ye bölünmüş. Yani birbirine bölünen sayılar var burada. Ve birbirine bölünen bu şekilde sayılar varsa sen mutlaka burada şunu söylersin. Dersin ki birbirine bölünen sayılar var. O zaman bunlar ya birbirine eşittir ya da tam ters işaretlidir. Yani zıt işaretlidir dersin. Yani arkadaşlar aslında şuraya da gidiyor olay biraz. Birbirine bölünen sayılar ya bunlar eşit ya birbirine negatif ya. Yani buradaki bölme işleminin sonucu ya 1 çıkacak. 5 bölü 5 12 bölü 12'deki olduğu gibi. Ya da eksi 1 çıkacak. Çünkü birbirinin negatif olabilir bir de ikinci ihtimal olarak, değil mi? O zaman ben şunu söyleyeceğim. X bölü x eksi 2 bölü 3x eksi 8 dediğim arkadaş ya 1'e eşit ya da arkadaşlar eksi 1'e eşittir. Herhangi bir tanesini alsanız olur. Çünkü herhangi bir tanesini aldığınız takdirde siz sorunun çözümüne ulaşabiliyorsunuz. Diğer türlü ben burada 3x eksi 8 bölü x eksi 2'yi de alsam olurdu. Fark etmez. Ama ben mutlaka şunu biliyorum. Tam sayı çıkması için birbirine bölündüğünde ya sonuç 1 çıkacak tam sayı olarak ya da eksi 1 çıkacak. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak burada x eksi 2 eşittir 3x eksi 8. Eksi 8 karşıya artı 8 olarak geçerse, x karşıya eksi x olarak geçerse buradan 6 eşittir 2x çıkar. Her tarafı 2'ye bölersem de 3 eşittir x şeklinde söyleyebiliriz. Sağ tarafa geldik. İç dış yapıyorum. X eksi 2 eşittir. Eksi 1 ile 3x'i çarptık. Eksi 3x. Eksi 1 ile eksi 8'i çarptık. Artı 8. Eksi 2 karşıya geçsin. Artı 2 olarak. Eksi 3x karşıya geçsin. Artı 3x olarak. Ve buradan 4x eşittir 10 çıkarsa her tarafı 4'e bölerseniz de x nedir? 2,5'tur diyebilirsiniz. Yani burada ben x'i 2,5 buldum ve 3 buldum. Bana x'in alabileceği değerler toplamı sorulmuş. Yani cevabımız Denizli şıkkıdır. 5,5'tur diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Yani buradaki mantığı anlamışsınızdır umarım. Ama buradaki mantıktan ziyade şunu anlamanız benim için önemli. Bu tarz sorularda yani bölme işleminin sonucu tam sayıdır, doğal sayıdır, sayma sayısıdır gibi ibareler gördüğünüzde aklınıza şunun gelmesi gerekir.
Demek ki buradaki bölme işlemi tam olarak gerçekleşiyor. Tam olarak gerçekleşiyor ki sonucu tam sayı ya da doğal sayı ya da sayma sayısı çıkabiliyor diye düşünmeniz gerekiyor. Buna benzer soruları çeşitlendirebiliriz ve sınavda çıkabilecek tarzda sorulardır bunlar. Mutlaka bu düşünceyi, bu mantığını unutmamanız gerekir. Yani siz burada soru çözümlerinden ziyade mantığını kavramaya odaklanırsanız daha iyi olur diyebilirim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Yarın çarşamba günü dersimiz var yine 9'da. Canlı bir şekilde derslere devam ediyorduk. İnşallah canlı derslerde tekrar görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.